Bu bölümde de sizlerle arkadaşlar elbisemizin bolerosunu çalışalım. Bunun için 66 ilmek attım. Şöyle 2-4 diş haroşamı ördüm. Yani bakın arkada da 4 dişim var, önde de. Şimdi bunda ön olayı olmayacak. Önümüzde hemen 1 2 3 haroşa örüyorum. Artırıyorum. Burası kolumuz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ilmek artırıyorum. 1 2 ilmek artırıyorum. Arkamız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arkamız 28 ilmek. 28 ilmek haroşamızı ördük. Tekrar artırıyorum. 1 2 örüyorum. Artırıyorum. Kolumuz 14 ilmekti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Artırıyorum. 3 ilmeğimiz kaldı. 1 2 3. Geri gelirken bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Şu artırdığımız ilmek, evet, ön yüze geldiğimizde tekrar artırma yapacağız. Başımız hep 3 ilmek. 3 ilmek örüyorum ve artırıyorum. Burası kol yerimiz. ...14 ilmekti. Şimdi 16 ilmek oldu kolumuz. Evet. Şu artırmamı da örüyorum. Arada 2 ilmeğim var. Tekrar artırıyorum. 1 2 ilmek örüyorum. Artırıyorum. Arka kısmımı örüyorum.
Evet, bir sıra önceki artırdığımı örüyorum. Yine şu 2 ilmeğin sağından ve solundan artırma yapıyorum. 2, bir kere daha artırıyorum. Artırmamı örüyorum. 3 ilmek kalınca tekrar artırıyorum. Boleromuzun üst kısmı hep haroşa olarak örülecek. Artırdıklarımı örüyorum. Devam ediyorum. Evet, yine artırma yerimi örüyorum. Arada 2 ilmeğim ve artırdığım ilmek. Evet, bakın şöyle 2 tane deliğimiz çıktı. Buradan hep şu 2 ilmeğin sağından ve solundan artırma yaparak şöyle bir roba kısmını öreceğiz. Başımız 3 ilmek. Artırma yapıyoruz. Kolumuzu örüyoruz. 2 ilmeğin sağından ve solundan artırıyoruz. Arkamızı örüyoruz. Tekrar şu 2 ilmeğin sağından ve solundan artırma yapıyoruz. Sonunda 3 ilmeğimiz kalınca yine artırma yapıyoruz. Yani 1, 2, 3, 4 yerde artırmamız var. Böylece bir müddet örelim arkadaşlar. Şimdi boleromuzda 20 tane artış yaptım. Bakın şu kol yerimiz, arka ile kolun ayrımı ve diğer önde de 20'şer tane deliğimiz oluştu. Yani 20 ilmek buradan arttı. 20, 40, 20 buradan 60, 80, 100, 120 tane daha ilmeğimiz arttı. 66 ilmeğimiz vardı. Toplamda şimdi 186 tane ilmeğimiz oluştu. 20 delikten sonra şu son 20. deliğim 1, 2, 3 tane 3 diş haroşa ördüm. Şimdi bu kol yerimizi keseceğiz. Kolumuzda toplam 58 ilmek var. Bu 58 ilmeğimizi kesiyoruz. Baştan başlıyoruz. 1, 2, koldaki 58 ilmeğimizi kesiyoruz. Evet, kolumuzdaki yani şu ön parçada şu 3 ilmek de dahil toplam 58 ilmeğimizi kestik.
Şimdi arkayı haroşa olarak örüyoruz. Yani devam ediyoruz örgümüze. Şu başta da 58 ilmek kalana kadar örüyoruz. Bu 58 ilmeği kesiyoruz. Evet, şimdi kesilince daha net ortaya çıktı örgümüz. Şurası ön artırmamız. Şu arka ile kol, arka ile kol, bu da ön. 58 ilmek kestik. Arkada 70 ilmeğimiz var. 70 ilmeğimizi haroşa olarak ördük. Tekrar bir 58 ilmek kestik. Sonunda keserek geldik. Sonunda bir ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu yan taraftan, şu kolun yan tarafından 31 tane ilmek çıkaracağız. 2 3 4 30, şuradan da bir tane alalım. 31. 31 ilmeğimizi çıkardık. Yine haroşamıza devam ediyoruz. Evet, 31 ilmeğimizi çıkardık. Şimdi şu kol altına 6 tane ilmek ilave edeceğiz. Şöyle ben ilmeği şu iki ilmeğin arasından giriyorum. 1. Tekrar araya giriyorum. 2. Araya giriyorum. 3. 4. 5 ve 6. 6 ilmeğimizi taktık. Şimdi arka taraftaki 70 ilmeğimizi dümdüz örüyoruz. Buraya geldiğimiz zaman tekrar bir 6 ilmek atacağız. Kol altlarımızda 6 6 12 ilmek daha ilave etmiş olacağız sayımıza.
Evet, şimdi 70 ilmeğimizi ördük. Ee, Bu koltuk tarafın kol altımıza yine 6 ilmek ilave edelim. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi şu ön yandan da 31 ilmek alacağız. Ama o ilmeklerimizi alırken şöyle şu tersten doğru alacağız ki şu tarafımız ön tarafımız. 1 hatta tığla alalım, daha kolay olacak. Buradan da 31 ilmek alalım. Evet, şu yan taraftan 31 ilmek aldık. 6'şar ilmek koltuk altına ilave ettik. 31 de bu yan taraftan aldık. Şimdi bir 3 sıra daha, 3 diş haroşa daha örmeye devam ediyoruz. Böyle haroşamızı 3 sıra olana kadar devam edeceğiz. Kol altından sonra 3 diş haroşamı yaptım. Şimdi örneğimize başlayacağız. Boleromuzun başında ve sonunda 6 ilmek haroşamız devam edecek. 3 4 5 6. Şimdi örneğimize başlamak için önce artırıyorum. 1 2 3 4 tane ördüm. Yine şu iki tanesini boşalıyorum. Üçüncüyü örüyorum. İkisinin içinden geçirdim. 1 2 3 4 tane ördüm. Artırıyorum. Bir tane örüyorum. Yine artırıyorum. 1 2 3 4. İkisini boşalıyorum. Üçüncü ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeğin içinden geçiriyorum. 1 2 3 4. Artırıyorum. Bir örüyorum. Artırıyorum. Yine 4 tane.
2, 4, 6, 7. Sonunda 7 ilmeğimiz kaldı. Şunun birini keseceğiz. 6 ilmeği indireceğiz. 4 ördüm. Önce artırıyorum. Şu ikisini birden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu 6 ilmek boleromuzun sonuna kadar haroşa olarak gidecek. 2, 3, 4, 5 ve 6. Artık 6 haroşamız kalana kadar ters örgü öreceğiz. Evet. İlk deliğimiz oluştu. Bunun gibi yine aynı elbisedeki gibi 4 tane olana kadar örneğimize devam edeceğiz. Evet, örneğimizde 1, 2, 3, 4 deliğimiz oluştu. Şimdi ipimizi değiştireceğiz. Şöyle beyazımı kesiyorum. Turuncu ipime geçiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Ve diğer artık örneği yapmıyorum. Yine aynı elbisedeki gibi haroşama devam ediyorum. Şimdi 3 diş haroşa olana kadar buraya devam edeceğiz. Şu iplerimizde burası tam ön tarafımız. Şu kestiğimiz beyaz ipi de yürütelim. Evet, ipimizi de bağladık artık. Haroşamıza devam ediyoruz. Turuncuyla da 3 diş haroşa yapıp tekrar 4 delik örneğimizi yapacağız. Evet, boleromuzda koltuk altından sonra 3 diş haroşa örüp beyazdan 4 tane delikli örneğimi yaptım. Turuncuya geçtim. Turuncuda 4 tane yaptım. Şimdi pembeye 3 diş haroşamı ördüm. Örneğimi kuracağım. Aynı zamanda bu boleronun son dilimi olacak. Son dilimde yalnız şu koltuk altına doğru açarken kasmaması için bir artırma yapacağız. Şimdi yine örneğimize başlıyoruz. 6 tane haroşamız vardı. 3, 4, 5, 6 tane haroşamı ördüm. Örneğimi kuruyorum. Artırdım. 1, 2, 3, 4 tane örüp kesmemi yapıyorum. Sağdan girdim 2 ilmeği. İkisinin içinden geçirdim. Yine 1, 2, 3, 4 tane yapıp örüyorum, artırıyorum. Bir örüyorum, artırıyorum. 1, 2, 3, 4 tane ördüm. Yine kesmemizi yapıyoruz. Şu 2 ilmeğin sağından, soldan girip sağdan çıktım. Üçüncüyü örüp kesiyorum. Aynı örneğimiz devam ediyor. 1, 2, 3, 4.
Şimdi şurası koltuk altı sırası. Yani baştan şu ilk deliğimiz, sonra bir ikinci delik hizasında. Şimdi burada fazladan bir artırma daha yapacağız. Artırıyorum. Bir örüyorum. Artırıyorum. Normalde 4 örüp örneğe devam ediyorduk. Şimdi bir tane daha örüyorum. Artırıyorum. Yani 1, 2, 3 kere artırmış olduk. Şimdi 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Şimdi tabii şurada bir ilmeğimiz azaldı. Şurada düz yaptığımız için. Sadece şu dilime 2 ilmeği kesiyoruz. Üçünü birden almıyoruz. İkisini birden aldım. Kesmemi yaptım. Örneğe devam ediyoruz. 2, 3, 4. Artır. Koltuk altımızdaki şu deliğin oraya kadar örneğimizi devam ediyoruz. Şimdi sondan bir ikinci delik sıramızda artırma yapacağız. Şimdi artırma yerindeyim. Artırdım, bir ördüm, artırdım. 1, 2, 3, 4 tane örüyorum. Şurada 3 ilmek değil, 2 ilmek kesiyorum. 1, 2, 3, 4 tane ördüm. Artırıyorum. Bir örüyorum. İkinci artırmam. Bir örüyorum. Üçüncü artırmam. Yine 1, 2, 3, 4. Bu 3 artırmayı sadece koltuk altlarında yapıyoruz. Şimdi ters tarafında 6 tane haroşamızı örüyoruz. İpimizi ters çevirip ters örgü yapıyoruz. Bakın burada 3 deliğimiz oluştu. Normalde örneğimizde 2 tane vardı. Şimdi 3 tane oldu. Sıranın başına kadar ters olarak gidiyoruz. Tekrar ön yüze geldik. Yine 6 haroşamı örüyorum. Artırıyorum. 4 tane örüyorum. Kesmemi yapıyorum.
Şimdi 3 delikli olan yerimize geldik. 4 tane ördüm. Artırıyorum. Bu arada 1, 2, 3 tane düzümüz oldu. Artırıyorum. Örneğime devam ediyorum. 3, 4. Bakın bu arada bir 3 ilmeğimiz fazladan oldu. Şurada 3 delikli yerde de aynı işlemi yapacağız. Yani artıracağız. 3 düz öreceğiz. Öyle artırmamızı yapıp örneğimize devam edeceğiz. Tekrar ön yüzde 3. delik sırasındayız. Kesmemi yaptım. 1, 2, 3, 4 tane ördüm. Şu arada 3 ilmeğimiz var. Artırıyorum. 1 örüyorum. Artırıyorum. 1 örüyorum. Artırıyorum. 1 örüyorum. Artırıyorum. 4 tane örneğime devam ediyorum. 2, 3, 4 ve bu da keseceğimiz ilmek. Yani şu arada 1, 2, 3, 4 kere artırma yaptık. Şimdi örneğimizi devam edip geri geliyoruz. Diğer tarafta da aynı şekilde yapacağız. 4 tane de bu arada yine 4 tane ilmek artıracağız. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Zaten bu 1, 2, 3, 4. artırmamız. Örneğimizin son sırasındayız. Şu kesmemizi yapalım. 1, 2, 3, 4 tane ördüm. Şu artırma yerine geldik. Şimdi artırıyorum. Bir tane örüyorum. Tekrar artırıyorum. 1, 2, 3 tane örüyorum. Artırıyorum. 1 örüyorum. Tekrar artırıyorum. 1, 2, 3, 4 tane örüp kesmemi yapıyorum. Bir, 2, 3, 4 tane artırma yaptık. Bu son 4. deliğimiz zaten örneğimizde. Artık tersini geleceğiz. Diğer tarafta da yapacağız 4 artırmayı. Tersini geleceğiz. Daha sonra kenarına 3 veya 4 sıra haroşa gidip bitireceğiz. Yalnız 4 sıra haroşada, ikinci sıra haroşada sağ tarafa isteyen ilik açabilir. Düğme dikmek isteyen ilik açabilir. Kurdele dikmek isteyen hiç ilik açmadan bitirebilir. Yani en son artık bundan sonra 4 sıra haroşamızı yapıp boleromuzu bitiriyoruz. Boleromuzu keserken şöyle gevşek kesmemiz gerekiyor. Daha önce ben size gevşek kesmeyi göstermiştim ama şurada birkaç ilmekte göstereyim tekrar. Diyelim ki bu boleromuzun ilk ilmeği. Bunu alıyoruz. İp doluyoruz. Bir tane örüyoruz. Doladığımız ipi geçiriyoruz. Daha sonra da ilk ilmeği. Doluyoruz. Bir tane örüyoruz. Önce doladığımız ilmeği, daha sonra ilk ilmeği. Kesmemizi bu şekilde yaparsak boleronun alt kısmı öne doğru döndüğü için kasma yapmaz. Şimdi şu kesmemizi bitirelim. Bu kesmeyi mesela üçgen şal ördüğünüz zaman uç kısmını yapabilirsiniz ya da uçlarının kasmasını istemediğiniz her türlü örgüde bu şekilde keserek gerilmesini önleyebilirsiniz örgünüzün.
Önce doluyorum. Bir tane örüyorum. Doladığım ilmeği, daha sonra ilk ilmeği. Evet, kesmemiz bitti. Şimdi aynı elbisedeki gibi şu ipimi koparmıyorum. Son kestiğim ilmek. Elbisedeki gibi tüm etrafını yengeç bacağı olarak dolanıyorum. Yani tersten sık iğne yapıyoruz. Batıyorum, çekiyorum ikisini birden. Arkadaki ilmeğe giriyorum, ikisini birden. Bu şekilde tüm etrafını dolanalım. Kollarımızın kenarına da yapalım. Boleromuzu bitirelim. Evet, bütün etrafını tersten sık iğne olarak bitirdim. Şuraya da bir tane düğme diktim. İliği de son ikinci haraşa kala 3 ilmek ördüm, artırdım, kestim. Yani bir tane şöyle minik bir ilik açtım. Düğmemi diktim. Şimdi şu arka tarafına da yine elbiseye diktiğimiz kordondan bir kurdeleden bir tane fiyonk dikmek istiyorum. Şöyle şu ortalara doğru. Şimdi kurdelemi aldım. Küçük bir fiyonk yapacağım. Daha büyük istiyorsanız 4 parmakta yapabilirsiniz. Şimdi bir kere daha doladım. Bakın. Parmağımı şöyle bir kere daha doladım. Şimdi şu boşluktan arkaya giriyorum. Şunu azıcık gevşeltelim. Şu aradan da düğüm atıyorum. Bakın fiyongumuz zaten oluştu. Evet, şöyle. Bunu da ister şöyle buraya, istediğiniz yere dikebilirsiniz. Ben şöyle şu ortaya dikeceğim. Boleromuz da bitti arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin.